Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere Sovyetler Birliği'nde az bilinen bir konu olan Kızıl Köşe konusunu anlatacağım. Bu ismi yeni duyanların olduğunu biliyorum. Evet, doğru duydunuz. Sovyetler Birliği'ndeki ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Doğu bloku ülkelerindeki mekanlarda Kızıl Köşe adıyla ayrı özel bir yer bulunurdu. Çoğu evde, eğitim kurumunda veya kültür merkezinde bir oda Kızıl Oda adıyla özel bir şekilde yapılandırılırdı. Bu odalara Lenin Köşesi veya Lenin Odası da denirdi. Bu eğitim amaçlı anıtsal mekanlar fabrikalarda, okullarda, parti binalarında, kolektif tarım tesislerinde veya komünizme derin sevgi duyan herhangi bir Sovyet yurttaşının evinde görülebilirdi. Bu odaların içinde genellikle işçi sınıfının temsil eden kızıl bayraklarla birlikte Marx ve Lenin portreleri ve aynı zamanda zengin bir içeriğe sahip bir kitaplık bulunurdu. Marksizmin konu alan sayısız eser buralarda muhafaza edilirdi ve insanlara sınıf bilincinin aktarılması görevi görürdü. Sovyetlerde pek çok konu gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir ve diğer Batı ülkelerinde olmayan pek çok rutin Sovyet insanının hayatında önemli bir yer edinmiştir. Bu konuya dair Sovyetlerden Yaşam Tarzı adıyla daha önce bir video yayınlamıştım. Sovyet insanının Batı ülkelerindeki insanlardan farklarını ayrıntılı olarak incelemek isteyen dostlar o videoyu sağ üstte koyduğum linkten izleyebilirler. Kızıl Köşe konusu Sovyetler Birliği ile ilgilenen pek çok izleyicimizin ilgisini çekecektir. Sovyet halklarının eğitim seviyesini yükseltmek için kurulan ve ilkel komünel toplumdan sosyalizm çağına kadar tüm insanlık tarihinin bilimsel ve sınıfsal olarak anlatıldığı bu özel odaları sizlere anlatmak istedim. Ekim devrimi ile Sovyet coğrafyası ile başlayan ve ardından 2. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa'da ve Soğuk Savaş döneminde pek çok ülkede görülen bu kültür incelenmeye değer. Gelin biraz daha detaya inelim ve Sovyet yaşamında önemli bir yere sahip Kızıl Köşe konusunu hep birlikte bir göz atalım. Kızıl Köşe Rusça Krasny Ugolok olarak telaffuz edilir. Derslerin yürütüldüğü köşe anlamına gelen Ugorok ifadesiyle devrimci faaliyetlerle ilgili anlamına gelen kızıl anlamındaki Krasny kelimesinin birleşiminden gelmiştir. Ancak bu ifadenin kökenine baktığımız zaman Doğu Slavlardaki tarihsel bir geleneği görürüz. Benzer bir ifade olan Krasny Ugol adıyla Doğu Slav Hristiyan inanışındaki insanların evlerinin köşelerinde yani Ugollarında yönün güneydoğuya bakan bir ibadet masasının bulunduğu bir yer vardı. Aynı zamanda bu geleneğin Doğu Slav halklarının Hristiyanlık öncesinin dönemlerinde de olduğu çeşitli kaynaklarda yazılır. Batı Hristiyanlığında bunun karşılığı ev sunaklarıdır. Bu geleneksel terimin Batı Avrupa dillerinde tam bir karşılığı yoktur. En yakın anlam olarak kırmızı kulüp, dinlenme odası veya okuma odası tabirleri kullanılır. İşte yüzyıllardan beri tarihte yer alan bu kırmızı köşelerle Sovyetler dönemindeki Kızıl Köşe'nin anlamsal bir kafiyesi vardır ve toplumda zaten var olan bir geleneğin sosyalist kültürle birleştirilmesiyle yeni anlamıyla tarihsel yerini almıştır. Kızıl Köşelerin oluşturulması Ekim devrimi sonrasında 1920'li yıllarda nüfusun büyük çoğunluğunun okuma yazma bilmediği kırsal kesimlerde okuma yazma derslerinin verilmesi amacıyla oluşturmaya başlandı. Bu sebeple Kızıl Köşelerde genellikle çok sayıda kitap vardı ve Kızıl Köşeler köylerde çoğu zaman bir kütüphane görevi görürdü. Buralardan kolektif gazete okumaları ve toplumsal açıdan önemli konularda sohbetler yapılırdı. Uzak bölgelerde yaşayan köylerdeki okuma kulüpleri de benzer bir işlev görürdü. Okuma yazma eğitimiyle birlikte işçi sınıfının ve köylülüğün insanlık tarihindeki yeri, ezilen sınıfların tüm çağlardaki durumu ve sosyalizm eğitimleri verilirdi. Yerel yönetimlerden söz sahibi olan halk, toplantılarının genellikle en büyük binada inşa edilen bu köşelerden yaparlardı ve komünizm hedefiyle yaşamayla birlikte toplumsal üretkenliğin artırılması konusunda sayısız konuşmalar gerçekleştirirlerdi. Yıllar içinde binlerce yerleşim yerinde bu eğitim ve bilgilendirme köşeleri kurulmaya devam etti ve 1960'lara gelindiğinde hemen hemen her kuruluşta kızıl köşeler vardı. Eğitimin artması ve Sovyet halklarının refah düzeyinin yükselmesiyle birlikte bu kızıl köşeler artık müzevari Lenin odalarına dönüştürüldü ve bu tarihten sonra genellikle bu isimle anılmaya başlandı. Bu süreçten sonra kızıl köşeler yerini içerisinde neler yapılacağı konularında kuralları daha net tanımlanmış Lenin odalarına bıraktı.
Devrim yıllarındaki eğitimsiz kuşaktan sonraki nesil zaten Sovyet sisteminde büyüdüğü için topyekün bir eğitim seferberliğine artık ihtiyaç yoktu ve kızıl köşelerdeki tüm Sovyet nüfusuna dair eğitim faaliyetleri yerini yeni nesle Lenin'in öğretilerini aktarmaya ve sosyalist toplumların idealleriyle tanıştırmaya bıraktı. Bu odalarda Ekim Devrimi ile birlikte Sovyetler Birliği'nde yeni bir toplum inşası hedefi anlatılmıştır ve geleneksel tutuculuktan kurtulmuş, ilerici ve örgütlü anlayışla yetişmiş bir toplum yaratılması amacı halka aktarılmıştır. Aynı zamanda teorik öğretilere de yer verildi ve özellikle Marksizm ve Lenin'in Marksizme yaptığı katkılar anlatıldı. Yani Lenin'in klasik Marksizme katkıda bulunduğu enternasyonalizm, öncü parti, kapitalizm, emperyalizm, proletarya diktatörlüğü, demokratik merkeziyetçilik, ulusların kendi kaderinin tayin hakkı gibi konular kızıl köşelerde yoğun bir şekilde öğretildi. Örneğin işçi sınıfının mücadelesinin temel tarihsel teorisine yapılan katkı en bilinen olandır. Marx'ın sınıfsız toplumu kuracak olan tek sınıf ve irade olarak ifade ettiği proletarya doğal olarak kurup içinde mücadele edeceği bir çeşit parti kuracaktır. Marx'a göre bu parti işçi sınıfının içinden tümüyle tarihsel bir zorunluluk ve kapitalizmin kendi içerisindeki çelişkileri sonucu ortaya çıkar ve parti sosyalist devrim için bir aygıt ve proletaryanın örgütlenme alanıdır. Devrimi yapan ise proletaryanın bizzat kendisidir. İşte bu devrimin yapacak olan irade hususunda Lenin bu eylemi tarihsel olarak gerçekleştirebilecek yapının disiplini bir komünist parti önderliğindeki proletarya olduğunu belirtmiş ve proletarya örgütlülüğünün belirsiz niteliğin yerine öncü parti kavramını koymuştur. Komünist Parti'nin proletarya egemenliğine geçiş için olmazsa olmaz şartı olduğunu vurgulaması nedeniyle Komünist Parti'nin bu özel tarihsel rolü Sovyetlerdeki kızıl köşelerde her zaman anlatılmıştır. Tabii ki kızıl köşelerde anlatılan tüm konulara girersek işin içinden çıkamayız ve tüm Marksist-Leninist külliyatı burada aktarmamız gerekir. Buna elbette vaktimiz yok. Bilinmesi gereken bu videonun da konusu olan kızıl köşelerin Sovyetlerde ve Doğu bloku ülkelerinde önemli bir yer tuttuğudur ve sosyalist kültürde tarihsel yerini almıştır. Evet dostlar, bu videoda sizlere kızıl köşe olarak bilinen bir Sovyet geleneğini kısa bir şekilde anlattım. Sovyet yaşam tarzının bir parçası olan bu eğitim yerlerinin siz Sovyet tarihiyle ilgilenen dostların bilmesini istedim. Özellikle Lenin odası olgusunun Sovyet sembolizminin bir yansıması olduğunu ve bu sembolizmin halk nezdinde kabul görmüş bir gelenek haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu videomuzda bu konuya dair merak ettiklerinizi anlatmaya çalıştım. Umarım konu hakkındaki bilgilendirici videomuz hoşunuza gitmiştir ve videoya dair sizden bir beğeniyi almışızdır. Sizin de konuya dair eklemek istedikleriniz varsa lütfen aşağıya yorum halinde yazın, hep birlikte tartışalım. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de tüm belgesellerimizin olduğu linki sağ üstte bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Sovyet günlük yaşamında pek çok konu yine anlatılmayı bekliyor. İleride çok sayıda konuyu ele alıp sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bizleri takipte kalmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.